Arkadaşlar hepinize merhaba. Düzce Kurugöl'deyiz. Doğru söyledim mi? Tamam. Test aracımız Hyundai Kona. Hyundai Özenler'den aldık aracı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şenol Bey ile birlikteyiz. Şenol Bey'i tanımak için bir önceki videoya gidin. Hangi video? Ioniq 6. Farklı bir tasarım, farklı bir araç. Artıları var, eksileri var. Hepsinden bahsedeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi anahtar tasarımımızla başlayalım. Aracın yanına yaklaşıyoruz. Anahtar cebimde. Kapılar otomatik olarak açılmadı. Sadece bir karşılama yaptı. Bakın kapılar açılmadı. Düğmeye bastım. Kapılar açıldı. Uzaklaşırken de otomatik olarak kapanmıyor. Ne yapmanız lazım? Buradan basmanız gerekiyor. Açma düğmesine uzun bastım. Camlarım açıldı. Kapatma düğmesine uzun bastım. Sadece ön camlar açıldı ve kapandı. Gelelim aracın tasarımına. Farklı bir araç, kesinlikle farklı bir araç. Hyundai'de farklı çizgilere sahip bir araç. Ön tarafında güzel bir aydınlatma ışığı var arkadaşlar. Boylu boyunca ve bu gerçekten çok güzel duruyor. Araca karakteristik bir görünüş sağlıyor. Sinyallerimiz de sağ ve sol tarafta bulunuyor. Ben tasarım anlamında farklı olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen bu tasarımının beğenini ve beğenmeyeni olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle aydınlatma grubu hem önde hem de arkada aracın köşelerine yerleştirilmiş. Kullanım esnasında mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Ön panjur tasarımında güzel detaylar var. Alt tarafta bir radarımız. Ön panjur tamamen kapalı. Hyundai logomuz. Evet, Kona'da AC ve DC şarj yerimiz manuel olarak açılıp kapanıyor. Kapattık. Aracın kilidiyle bu açılıp kapanıyor zaten. Önde park sensörlerimiz var. Kameramız tabii ki bulunuyor ve üst tarafta sunroofumuz bulunuyor. Aynalar üzerinde tabii ki aydınlatma ışıklarımız var. Fakat aynalarda ne yok? Kamera yok. Ön tarafta da kamera bulunmuyor. Şöyle jant tasarımına bakalım. Yine güzel bir jant tasarımı var. Hava çıkışı bulunmuyor. Lastiğimiz Nexen Enfera Primus. Lastik ölçülerimiz 215-60-17. Kapıların altında piyano siyahı detaylar kullanılmış. Bu araca şıklık katmış. Camların altında bulunan bu alüminyum çıta arka tarafa doğru uzanıyor ve arka tarafta spoilerle birleşiyor. Bu güzel bir tasarım öğesi olmuş ve spoilerin de üst tarafında fren ışığının olduğunu görüyoruz. Tabii ki köpek balığı antenimizde bulunuyor. Tavan rayları normal plastik renginde. Burada herhangi bir piyano siyahı görmedim arkadaşlar. Yan tarafa geldiğimizde çamurlukta da yine farklı bir imza var. Güzel düşünülmüş. Arka aydınlatmalar. Evet, yine burada bakın sol tarafta köşede kalmış oluyor. Farklı bir tasarımı var. Arkadaki ışıklandırma da yine böyle boylu boyunca. Bunların ara çekimlerini de alırız. Burası da sis farımız. Gerekmedikçe lütfen kullanmayalım. Arkada bir kameramız bulunuyor. Şöyle baktığımda aracın hem önü hem arkası farklı bir tasarıma sahip. Arkada bağımsız süspansiyon bulunuyor ve aracın altı tamamen kapalı. Şimdi isterseniz bagaja geçelim. Elektrikli bir bagajımız yok ne yazık ki. Açtık. Yükleme eşiği neredeyse yok gibi. 2 kat olarak bunu kullanabiliyor muyuz? Kullanıyoruzdur. Şöyle aldık geriye. Hops, koyduk. Biraz daha derinlik katmış oldu. Tekrar şimdi ben üst tarafa almadan önce hatta buradaki malzemeleri de göstereyim size. Bakın çıplak bırakılmamış, ses yalıtımı anlamında bu güzel haber. Ben bu şekilde bunların kapatılmasını seviyorum. Bagaj kapasitemiz 466 litre. Sağda 2 tane askılık var. Sol tarafta yine 2 tane askılık var. Sol tarafta bir aydınlatma görüyorum. Sağda ve solda burada malzemelerinizi koymak için yerler bulunuyor. Kanca karşılıkları bulunuyor. Toplam 4 tane. Şimdi panzotu koyacak yer muhtemelen yok diye düşünüyor olabilirsiniz. Bakalım var mıymış? Bagaj panzotu için de böyle bir yer var. Koltukları öne doğru biraz ittirmeniz gerekiyor ve bakın şu şekilde bir mekanizmayla sabitlenmiş. Burada duruyor, en azından yer düşünmüşler. Şimdi çıkartalım bunu ve koltukları yatıralım. Koltukları yatırdığımızda toplamda 1300 litreye ulaşıyoruz ve zemin neredeyse düz. Gelelim arka yaşam alanına. Ön koltuk bana ayarlı. Neredeyse bir karış mesafe var burada. Baş mesafesi gayet iyi, yeterli. Bir adet kol dayamam var. Arka tarafta USB çıkışlarım var. Havalandırmam bulunuyor. Burada bir malzemeliğim var. Koltuk arkalarında fileli bir tasarıma sahip olan malzeme gözlerim var. Arkaya bir erişim buradan yok. Koltukların diklik ayarlarını da yapabiliyoruz. Şöyle biraz daha yukarıya alıp bagaj alanını biraz olsun arttırabiliyorsunuz. Üst tarafta ışıklandırma manuel olarak çalışıyor ve beyaz bir aydınlatmaya sahip. Toplamda 3 tane
el tutamağımız var. Isofix bağlantıları için herhangi bir kapak kullanılmamış. Alt tarafta zemin tamamen düz. Arkada rahat bir yaşam alanı var. Gelelim malzeme kalitesine. Üst taraf sert plastik. Alt taraf buralarda sert, buralarda sert. Burada sadece kumaş bir malzeme var. Alt tarafta bir malzeme gözü. El tutamağı yine malzeme gözü olarak kullanılabilir. Camımız tek dokunuşla açılmıyormuş. Ama tam olarak açılıyor. Tabii ki tek dokunuşla da kapanmıyor. Bu bir eksiklik oldu. Kapasitesi de böyle. Gelelim ön tarafa. Yine burada da sert plastik. Buralar daha yumuşak. Buralar da sert. Buralar komple sert arkadaşlar. Büyükçe bir malzemeliğimiz var. Sadece evet ön taraf mı? Bakalım. Evet sadece ön taraf tek dokunuşla açılıp kapanıyor. Arkalar öyle değil. Koltuğumuz manuel, elektrikli olarak sadece bel desteği var. Yan destekleri güzel. Güzel de bir kumaşı var. Far yükseklik ayarını buradan ayarlıyoruz. ESP'yi buradan kapatıyoruz. Park frenimiz burada bir fuse yani sigorta paneli var. Ön tarafı da buradan açacağız. Şimdi hatta onu da açalım. Öyle mi geçelim? Farklılık oldu bu sefer. Anahtar içerideydi. Dil var muhtemelen. Oo amortisör var. Güzel. Amortisör olması beni sevindirdi. Şurada bir kapağımız var. Bunu açtık. Burada da bir malzemeliğimiz bulunuyor. Buraya tabii şarj kablolarınızı vesaire koyabilirsiniz. Toplamda 27 litrelik bir alan var burada. Ve böyle de güzel bir kapağı var. Üst tarafta bir yalıtım malzememiz bulunuyor. Arka tarafta yalıtım malzememiz var. Ve bakın şu an araç çalışıyor. Ses size muhtemelen biraz olsun geliyordur. Burada herhangi bir problem göremedim. Ve kapatalım. Tekrar aracın içine geçelim. Farklı oldu bu. Sıralamayı bozduk. Evet o zaman bir hayırlı olsun alalım. Oo çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Gelelim malzeme kalitesine. Üst taraf sert plastik fakat kalitesi kötü değil burada kesinlikle. Buralar kumaşla kaplanmış bir malzemeliğimiz var burada. Alt tarafa geldiğimizde torpido gözümüz, ışıklandırması var. Yeterli bir alana sahip. Yine ön tarafta güzel bir ekranımız var ve bolca manuel tuşlarımız bulunuyor. Bu sevindirici haber. Klimayla kesinlikle uğraşmıyorsunuz. Sevdim bunu açıkçası. Alt tarafta USB-C çıkışımız var. İsterseniz bunu sadece telefonunuzu şarj etmek ya da Apple CarPlay veya Android Auto'ya girmek için kullanabiliyorsunuz. 12 volt soketi güzel tasarlanmış. Yine USB-C çıkışımız bulunuyor. Burada kablosuz şarj özelliğimiz yok fakat telefonunuzu buraya koyabilirsiniz. Kamerayı buradan açıyoruz. Çözünürlüğü güzel. Nereye gideceğinizi gösteriyor. Direksiyon sona geldiği zaman güzel bir dayanma yine burada da yapıyor. Fakat 360 derece kamera desteğimiz bulunmuyor. Sürüş modlarını buradan değiştiriyoruz. Hemen onları da göstereyim. Eco, normal, spor ve Snow. Buradaki göstergeler değişmedi. Ona bakacağım daha sonra. Start stop düğmemiz böyle. Yine şuradaki detayları sevdim. Bunlar güzel olmuş. Alüminyum hissiyatı var burada. Vites seçicimiz Kona'da biraz daha farklı. Şöyle yaptığımızda D'ye aldı. R'ye ve N için şöyle biraz yarım basmanız gerekiyor. O şekilde söyleyeyim size. Park için de buraya basmak gerekiyor. Parka aldığınızda otomatik olarak el freni zaten çekiyor. Sol tarafta hız sabitleme, hız sabitlemede mesafe ayarı, şerit takip ve yol bilgisayarı tuşu burada bulunuyor. Sağ tarafta multimedya kumandaları bulunuyor. Yine burada mod tuşumuz var. Oradan işte modlar arasında geçiş yapabiliyoruz ya da yıldız var. Bu yıldıza basıp favorilerimizi buraya atayabiliyoruz. Yine burada bir favori menüsü bulunuyor. Ben burayı kullanışlı buldum. Burada 2 tane termosluğumuz var. Şöyle gösterelim. İsterseniz bunları kapatıp burayı büyük bir alan olarak kullanabilirsiniz ya da basıp açabilirsiniz. Arka tarafta da yine bir alan bulunuyor. Kolçağı kaldırdığımda burada bir alan bulunuyor. Bunu kaldırıp burayı tamamen büyütebilirsiniz. Şöyle kapatayım. Bunu koydum. Gayet güzel. Buradaki malzeme sert plastik. Buralar sert plastik arkadaşlar. Kendinden kararan bir geri görüş aynamız var. Sunroofumuz bulunuyor. Perdeyi açtık. Sunroof'u açtı. Bir karıştan fazla bir mesafe burada bulunuyor. Işıklarıma bakayım. Beyaz ışıklandırmalarım var. Perdemiz açık kalsın şöyle. Evet, burada da yine manuel bir seçim yapılmış. Diğer tarafta da manuel bir ayar var burada. Burada bir kartlık var. Ses yapmasın diye emniyet kemerinin yan tarafına güzel bir malzeme koymuşlar. Yoksa bu ne yapardı? Buraya vurduğunda ses yapardı. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Hatta bakın şurada bir tasarım var arkadaşlar. Emniyet kemeri şöyle sallandığında
burası vurmasın diye bakın buraya bir tasarım yapmışlar. Yoksa bu burada böyle tak 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 vururdu. Hiç sevmediğim şeyler, yükseklik ayarı var zaten bunlardan. Hiç bahsetmiyorum. Arka taraf böyle. Anlatmadığım bir şey var mı? Var tabii ki. Rejenerasyon tuşlarımız var. Buradan ayarlayabiliyoruz. Sürüşte bundan bahsedeyim ama şuradan da göstereyim size. Bakın 3x yapalım. Şu anda rejenerasyon 0. Sol tarafı çekiyorum. 1. seviyeye geldi. Evet, şu anda geri kazanım kullanamıyor diyor. Aracı hareket haline almak gerekiyor demek ki. Sürüşte bunlardan bahsedelim. iPedal özelliği bulunuyor. Map ekranına geldiğimizde kendi navigasyon sistemi de var. Apple CarPlay ve Android Auto'da bulunuyor. Kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Sistem güzel. Herhangi bir problem burada göremedim. Şimdi artık sürüşe geçelim. Evet, şimdi artık test sürüşümüze geçebiliriz. Aracımız zaten çalışıyordu. Kapatayım. Açılmasını da göstereyim, kapatılmasını da göstereyim. Evet, bu kapanması. Bastık, çalıştırdık. Görüntüler, ekranlar şöyle bir gidip geldi. Ready yazdı. Ready yazdığında vitesi D'ye alıyoruz. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Telefonumuzu buraya koyuyoruz. Fakat burada şarj olayımız yok demiştik. Dış tasarım hakkında senin de yorumlarını alayım. Beğendin mi aracı? Yani tasarım anlamında ben şöyle yorumladım. Beğenin de olacak, beğenmeyeni de olacak diye yorumladım. Ne diyorsun? Evet. Şimdi ben biliyorsun Ioniq 5 ile Kona arasında gidip gelmiştim. İlk başta konuşmuştuk bunu. Sonra aradaki rakam az olmasından artı bunda koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma ve iç hacminin Ioniq 5'in daha büyük olduğundan dolayı tercihim Ioniq 5'e kılmıştım ama bunda dış tasarımı, görünüşü benim de hoşuma gidiyordu tabii. Öyle mi? Güzel. Tabii. Hadi o zaman şurayı açalım abi. Evet, emniyet kemerimizi bağladık. Kapılar kapandı. Ve dışarıya doğru artık çıktık ve Ioniq 6'dan sonra konforlu bir araçtayız. Değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Zaten belli ediyor kendini. Şuradan mesela hızlı geçelim. Evet. Evet, ses tabii geldi. Normal olarak geldi. Ama yine de amortisörler izole çalışıyor. Öyle lambur lumbur bir ses yok. Tabii ki oradan o hızla geçerseniz illaki tüm araba, yani her araba bu şekilde yapar. Bunu övmek için de söylemiyorum zaten. Ama yumuşak bir araç. Dış ses şeye göre daha fazla. Ha, bu arada dış sesi de bir dinletelim mi? Şöyle hafiften ben bir şurayı açayım. Öyle daha iyi gelecektir. Evet abi, sen de oradan aç. Bu şekilde yapay bir ses var. Bu ses aslında abi şöyle yasal bir zorunluluk aynı zamanda ve olması gereken bir şey. Çünkü elektrikli araçlar çok sessiz oldukları için duyamıyoruz, yani yayalar olarak duyamıyoruz, evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi hemen rejenerasyondan hemen biraz bahsedeyim. Yine kulakçıklarımız var dedik. Şu anda L0'a geldi, L1'e geldi. Birinci seviyede ne yapıyor? Rejenerasyon yapıyor. Gözlüklerimi taktım. Şimdi ikinci seviyede yapıyor. Üçüncü seviyede yapıyor. Şimdi maksimuma aldım. Maksimumda ve şöyle göstereyim. Duracak mı? Evet, iPedal'a aldım ve durdu. Tek pedallı kullanım var ve güzel çalışıyor. Şarj bilgimizden de bahsedeyim. %38 şarj ile aşağıya iniyoruz şu anda. Otomatik modumuz da bulunuyor. Sağ taraftaki kulakçığı tam çekerseniz rejenerasyonu otomatik olarak ayarlıyor. Direksiyon tasarımı güzel, farklı bir tasarımı var. Ele de güzel oturuyor. Herhangi bir sıkıntısı bence bu anlamda yok. Şimdi bayır aşağı inerken de şarj anlamında bir yandan da aracı şarj ediyor. Klima açık oldu. Klimamız da açık. 21 dereceye ayarlı. Evet, şerit takip sistemi güzel çalıştı. Hemen uyarıyor. Direksiyonda da bir titreşim veriyor. Şimdi burada aracın dinamiklerini de istersen bakalım. Bir daha belki buraya da dönmeyiz buraya abi. Evet. Dinamiklerini deneyelim. Ne diyorsun? Evet, bir aile aracı ama yine de güzel gidiyor bence. Bırakmıyor, güzel. Fren hissiyatı da çok güzel. Deminki virajımız bayağı bir sert keskin Sertti. virajdı ve bir anda böyle çukura Bir anda aşağı inerken zaten aynen. Fren yapmak daha tehlikelidir, daha risklidir. Yukarı çıkarken ben korkmam mesela. Ama aşağı inerken daha çok korkarım çünkü frene bastığınızda aracın arkası güzel gelmeyebilir yani. Bir anda sizi satabilir. Manzaramız da güzel. Ya o tarz kullanımı normal bir araçta yapsanız evet. Zannetmiyorum ki yolu öyle tutsun. Evet, gayet güzel. Bakın şimdi hemen şurada geldim. Rejenerasyonu aldım. Frenle de birlikte dönüyorum. Oo, gayet güzel. Yani biraz da hatta dönüşte geç kaldım. Yol tutuşu anlamında yeterli bir seviyeye sahip.
Konfor anlamında da yeterli bir seviyeye sahip. Biraz da basalım hatta. Arkada uçuşuyor. Yani zaten bir aile aracı olarak kullanılacağını düşünürsek çok da fazla böyle limitleri görmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Şu benim yaptığım sürüşü muhtemelen hiç pek fazla görmeyecektir bu aracı alanlar. Öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama. Nadir. Nadir. Bizim aynen. gibi insan çıkmaz. Güzel de şeritler var burada. Bunu da hemen okuyor. Ondan sonra direksiyonda bunu hissettiriyor bana. Eğer çıkarsam uyarıyor. Sağdan çıkalım. Sağdan devam edelim. Bunlar da gayet güzel güvenlik ekipmanları. Aracımız önden çeker. Arkadan çeker olmasını tabii isterdik ama. Yumurta gibi araba gibi. Evet. Arkadan Ioniq çeker 5 çok olunca. zevkliydi arkadaşlar. Bu Direkt tam bir aile aracı. Tabii, yuvarlanma moduna girmesin. aynen. Önden çekerli olmasının bir avantajı da şu olabilir. Hani bütün ünite ön tarafta ya. Hani Evet. güç aktarımı falan biraz daha böyle rahat olacaktır diye düşünüyorum. Bunun 0-100'ü daha mı düşük ki? Deneyeceğiz. Alttan. Deneyeceğiz. Arkadan şeker Şimdi olmaz. hemen ben hız sabitlemeyi açayım. Şurada direksiyon simgesine bastım. Direksiyonu da tutuyor. Şimdi bıraktım. Şeridi ortaladı. Evet. Şeridi güzel ortaladı. Sağa sola gitmiyor. Çizgisinde gidiyor. Aynalardan kontrol ettim. Her iki tarafta da eşit açıda. Gerçekten güzel. İyi bir şoför gibi gidiyor. Elinizi tutun dedi. Şu an tutacağım ki ilerideki virajı alacak mı onu bir görmek istiyorum. Süratim 90. Küçük de olsa bir viraj var. Onu alır diye tahmin ediyorum. Evet, rahat rahat bunu alıyor. Ellerimi artık tutmayacağım. Bakalım ne olacak. Evet. İkazım geldi. Elinizi direksiyonda tutun dedi. Tutmayacağım. Virajı da dönüyor hala bu arada. Evet. Şerit takip asistanı iptal oldu diyor. Şeridin sağına doğru geldi. Evet. Ortalamayı yapmıyor. Fakat ne yapıyor? Şeridin yine sizi hala içinde tutuyor. Gayet güzel çalıştı sistem. Bundan iyisi Şam'da kayısı diyelim. Yani güvenlik ekipmanları olarak ilerleyen yıllarda tabii daha fazlasını, daha iyilerini göreceğiz. Muhtemelen işte sağa çekecek vesaire. Fakat araçları da sınıflarına göre değerlendirmek gerekiyor. Sağ mı çekmesi daha iyi sence? Yolun ortasında mı durması daha iyi? Bu tarz Yani durumlarda. sağ tarafa çekmesi emniyetli olur ama bunu iyi yapması lazım. Dörtleri yakıp işte uyandırmaya çalışması. Şimdi durum var mesela. Sürücü kalp krizi geçirdi diyelim. Evet. Kendisi sağ şeride çekse kimsenin dikkatini çekmeden sağda şoför o şekilde belki 1-2 saat daha kalabilir, devam eder. Ama şeridin ortasında durdursa İnsanlar- sonrasında kaza olmasa bence daha erken bir Evet. olabilir. Farklı bir bakış açısı. Öyle düşünmemiştim açıkçası. Yani ortasında, yolun ortasında durmuş olsa Bu insanlar zaman bu biraz adam daha niye yolun ortasında durdu Evet, diye geldiklerinde kesinlikle bakabilirler yani. Şimdi kabin ses ölçümlerimize başlayalım. 90'la gidiyoruz madem. 90 52 desibel, 100 53 desibel, 110 54 desibel, 120 55 desibel. Yani maşallah Düzce'nin de asfaltları iyi. Kabin ses ölçümlerini yaparken sürekli adaptif hız sabitlemeyi kullandım. Çok da güzel şeridinde tuttu. Gayet güzel götürdü beni. 110 tabelası var. Yine burada 110 tabelasını görüyorum. Tabela okuma sistemleri de var. Ses sistemini deneyelim. Her yağmurda sen kokuyor etraf. Ses sistemi sınıf standartlarında. En yüksek seste dahi öyle çok fazla bir bozulma yok. Çok küçük de olsa bir bozulma var. Ama sınıf standartlarında normal bir ses sistemi. Ne diyorsun abi? Senin yorumlarını da alayım. çok yükselmiyor da. Evet. Tatminkar da bir ses sistemi var. Normal Yani sınıf çok standartlarında yani. Bozma da yok, kulağı tırmalamıyor. Gayet Evet. kaliteli, güzel bir sesi var. Tabelaları güzel okuyor. ADAS'tan buradan kapatabilirsiniz. Apple CarPlay gayet güzel, net. Yaya geçidine kadar okuyor. Yaya geçidine kadar harika, Evet. çok güzel. Şöyle üstten aşağıya indirdiğiniz zaman da bir menü geliyor ama o ana ekranda geliyor. Yani Hyundai'nin menüsüne girmeniz lazım. Şöyle indirdiğiniz zaman burada hızlı erişim ekleyebiliyorsunuz. Evet, spor modda hafiften de bir bayır aşağı var. Hızlanalım. Sol tarafa geldik. 120, 130. Hafiften bir rüzgar sesi başladı. 140. Zaten 160 öndeki araca yaklaştık. Fren seviyesi güzel. Rejenerasyon otoda araç ayrıldı. Rejenerasyon mesela seviyesini hemen düşürdü. Tekrar bastım. Ara hızlanmaları da güzel, iyi gidiyor yani. Hani
6'dan daha iyi sanki tek. Sanki 6'dan daha iyi gidiyormuş gibi ben de öyle hissettim. Ölçümlerini yapacağız. Evet, 150'de artık rüzgar sesi normal olarak gelmeye başladı. 160. Son hızımız zaten 165. 170 mi? 170'i gördük. Evet, 172 idi. Evet, hatırladım. Son hızımız 172. Motorcuya gireceğiz abi. Arkadan 172 ile 0-100 yapacağız. 0-100. Şimdi. ...9.74. Bu nasıl abi? Biraz daha böyle ilk başta bir yumuşak kalktı ama daha iyi götürdü değil mi? Aynen, sonrasında açı devam etti. 9.74. Aile arabası için bence güzel. Fren testi. Şimdi. Çok güzel durdu. Dörtleri yakmıştı galiba. Evet, dörtleri de yaktı. 37 metre. Gayet Bu da iyi. güzel. Yani 40 metrenin altı iyi diyoruz. Gayet güzel. Güzel bir değer. Şöyle sallanmasına bakayım abi. Body roll diyoruz ya. Evet. Bak, konforlu bir araç olduğu için hani Esneme. var. Esneme var yani. Tabii ki her SUV'da olduğu gibi. Direksiyon hissiyatı olarak onu da bir değerlendireyim. Spor moddayım sanırım şu anda. Bir bakayım. Evet, şöyle Eco'dan başlayalım. Eco'da yumuşak. Normalde biraz daha iyi. Normalde biraz daha iyi. Spor moda aldığımda evet daha iyi. Şöyle hissiyatına bakacağım. Suni bir hissiyat var mı? Evet, suni bir hissiyat var. Var. Tam böyle mekanik bir araç gibi değil. Özellikle ters yönlendirmelerde o suni hissiyatı alıyorsun. Fakat virajlarda güzel bir sertlik veriyor abi. Ben öyle hissettim yani. Tüm elektrikli araçlarda neredeyse artık bu şekilde. Çok hisli direksiyonlar, artık onlar geride kaldı. Aracın ışıklandırma sistemleri farklı. Yani gündüz ışıkları güzel. Gece aydınlatmalarını hani çekmedim ama ara çekim olarak girerim. Farklı, güzel bir aydınlatması var. Ben beğendim. Ambiyans aydınlatma da yok bu araçta. Artıları var, eksileri var. Sunroof'umuz iyi bir seçenek. Olabilir isteyenler için. Bunda abi ben trim sesi almadım. Yok, aynen. Evet, bu araçta trim Alttaki sesi sesimiz yoktu. yok. Sunroof'tan da bir trim sesi gelmedi. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. Evet. Daha iyi hissettirdi değil mi abi bu? Evet. Özenlere geldik. Özenlere de geldik. Hemen içeri girelim. Ve size değerlerimizi de söyleyelim. 6.7 saniye. Daha iyi. Evet. Evet, Ioniq 6'dan daha iyi. Evet, Hyundai özenlere çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladıkları için. Toparlamak gerekirse aracın artıları var, eksileri var. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Arka camların mesela manuel açılıyormuş abi, bunlar tek dokunuşla açılmıyor. Yani bunu eleştirdim. 4 cam otomatik olmasını kesinlikle isterdim. Koltuk ısıtma hani bazıları için olsa da olur, olmasa da olur. Hani burada şunu da söylemek lazım. Fiyatları o %10'luk vergi diliminde tutmak için, fiyatları eklemek için ya da farklı fiyat politikaları uygulamak için aslında firmalar bunu yapıyor. Evet. Şimdi tüm araçların fiyatları 1.900 olsa biraz daha farklı olur durumlar. En azından biraz daha uygun fiyatlı bir şekilde Kona'yı çıkartıyor ki hani bazı müşteriler de buna gitsin. Senin izlenimlerin ne oldu abi? İyi ki Ioniq 5 almışım. İyi ki Ioniq 5 almışsın diyorsun. Güzel. Peki. Güzeldi. Çok teşekkür ederim katkıların Teşekkür için. ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek yarın ne yapacağız? Sabah Ioniq 5'i, evet. Ioniq 5'i Ioniq test 5'i, edeceğiz. çok güzel bir yerde çekeceğiz. Evet, inşallah. Düzce'nin antik kentinde. Evet. İnşallah bakalım. İnşallah diyelim. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.